Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine farklı bir karşılaştırma analizini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Verdiğim örnek çalışmada geriye dönük 3 yılın verilerini çubuk grafiğiyle görselleştirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada 2020, 21 ve 22'ye ait ay bazında veriler var ve bu veriler 3 ayrı bölüm halinde sütun grafik olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra bunların detaylarına bakacağız. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi ilk olarak şurayı kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Bir tane sütun açayım. Daha sonra şuradaki ayları alıyorum. Şu değerleri. Bunları buraya yapıştırıyorum şu şekilde. Yine buraya iki tane sütun açıyorum. Boş. Dolgusu olmasın. Şu şekilde. Buraya 2020 diyorum. Şuraya 2021. Buraya da 2022. Bunları buraya yazmamdaki amaç şu. Şuradaki sütun grafiğimdeki bölmelere ayırmak için yapıyorum bunu. Şuraya da hücre kontrol diyorum. Şunları siyah yapalım. Şimdi buranın niye yaptığımı anlatacağım. Buradaki değerleri şuraya getirebilmek için yapıyorum bunu. Neye göre? Buradaki hücre kontrol dediğimiz alana göre. Yani gerçekleşen aya göre. Gerçekleşen aya göre dediğimde aslında şu anlama geliyor. Biz 2020 yılını tamamladık. 2021 yılının ortasındayız. Bu ay tamamlandıkça siz buraya veri ekliyorsunuz. Bu onu ifade ediyor. Yani gerçekleşen ayla birlikte geçmişteki verileri birbirine karşılaştırmasını yapıyor. Bu yüzden kullandığımız bir alan bu. Örnek olması açısından ben şimdilik buraya 20 manuel yazıyorum. Daha sonrasında burasını detaylı göreceğiz. Şurada yapacağımız formül şu şekilde olacak. Shift eşittir. Eğer şuradaki D3 değeri, bunu sabitliyorum, büyük ve eşit ise satıra parantezi kapatıyorum. Boş haliyle gelecek, yani herhangi bir değer yazmayacağım. Noktalı virgül şuradaki değer olsun. Değilse yok saysın. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Aynı işlem 2021 için de olacak. Şuraya yani. Şunu sileceğim burada. Formülü kontrol ediyorum. Evet, aynen geçerli. Bu şekilde olacak. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Formülü kopyalıyorum. 2022 için de yapıyorum bunu. Tekrar kontrol ediyorum. Evet, yine bu da doğru. Bunu da aşağı doğru çektiriyorum. Bakın şimdi şurada yoklar geldi. Nereye kadar geldi yoklar? 20. satıra kadar. Yani şurasının 20 satır olduğunu göreceksiniz. 18 olarak görünüyor şu anda burası ama aslında 2 tane başlığı da hesaplıyor. Yani 20 tane satır alıyor şöyle. Bakın 20'de. Şimdi grafiğimizi yapalım. Bunun için şu alanı seçiyorum. Sonuna kadar gidiyorum bunu. Ekle. 2B sütun grafiğini seçeceğim buradan. Grafiğimi biraz büyüteyim. Tabi şöyle oldu. Aylar görünmüyor. Bunun da sebebi şu. Bunu silelim tekrardan. Şuradaki başlıktan dolayı almadı. Şunu siliyorum başlığı. Tekrar bu alanı seçiyorum. Ekle. 2B sütun diyorum. Şimdi aylar geldi. Buradan grafik başlığını kaldırıyorum. Göstergeyi kaldıracağım. Şunları sileceğim şuradan.
Ve şunları kalın yapıp biraz büyüteceğim. Şunları da sağ klik veri serisini biçimlendir. Şurayı 95 yapacağım. Şunu da 0 yapacağım. Şunlara veri etiketleri ekleyelim. Veri etiketlerini biçimlendirelim. İç taban olsun, şurada olsun ve beyaz olsun. Aynı zamanda kalın olsun. Biraz da büyütelim. Bunları da aynı şekilde. İç taban diyelim. Beyaz olsun, kalın olsun. Biraz da büyütelim. Tabii şöyle yapmam lazım. Gri de aynı şekilde yapmam lazım. Bunun için şunu kapatayım. Şuraya 30 diyelim. Bütün veriler gelsin. Şunu beyaz, kalın ve büyütelim. Sağ klik, iç taban yapalım. Şimdi şu alanı gizleyebilirim artık. Şu kalsın, biraz sonra onu kullanacağım. Şu alanı gizleyebilirim. Tabi veri seçten şu alanı seçmem gerekiyor. Görünüm. Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimde dolgu olmasın. Ana hat olmasın. Aynı zamanda şunlar da olmasın. Kılavuz çizgileri. Biraz daha büyütelim. Şuranın çizgisini ayarlayalım. Ekseni biçimlendir. Buradan çizgisi düz çizgi ve siyah olsun bu şekilde. Ve son olarak şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar bunu aşağı doğru çektiriyorum. Kopyalıyorum. Şurayı yapıştırıyorum. Aynı şekilde şunlara da. Ve yine bunu alıp şuraya kopyalıyorum ama bu sefer 3'ten başlatıyorum. Ve şurada bittiği yerde 38'de bitiriyorum. Burayı gizliyorum. Formüller şimdi hesapla. Şu grafiğimi biraz daha genişleteyim şöyle. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.